Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün ben tencerede hiç su kullanmadan tandır tadında tavuk pişirdim. O kadar çok lezzetli oluyor ki denediğiniz zaman ne demek istediğimi anlayacaksınız. Sizlere lezzet garantisi vererek hemen tarifime başlıyorum. Ocakta tutarak, yer yer değiştirerek tavukta bulunan, deride bulunan bütün tüyleri yok ettim. Bir bıçak yardımıyla bu şekilde kestim arkadaşlar. Kolay pişmesi için birkaç yerine de bu şekilde bıçakla çizik attım. Artık tavuğu hazırladım. Şimdi sosunu hazırlamam gerekiyor. Zeytinyağı ben kullanacağım. Ama sıvı yağla da çok yapıyorum. Zeytinyağı daha lezzetli oluyor. Eğer evinizde varsa lütfen zeytinyağı kullanın. Üzerine bir miktar ayran ilave ettim. Tabii yoğurt da ilave edebilirsiniz. Yarım su bardağından az katı kıvamda ayran ilavesi yaptım. Ve güzelce karıştırdım. Şimdi baharatlarını ilave ediyorum. Pul biber, karabiber, kırmızı toz biber, evinizde varsa birazcık zerdeçal, köri varsa biraz da köri ilave edebilirsiniz ama çok fazla yoğun olmasına gerek yok. Sevdiğiniz bütün baharatları ilave edebilirsiniz. Bu sosun içerisine bir yemek kaşığı da toz şeker ilavesi yaptım. Bunu lütfen atlamayın. Bir yemek kaşığı silme yeterlidir. Hazırlamış olduğum bütün sosu şimdi tavuğa yedireceğim. Ondan sonra da salça ilavesi yapacağım. Daha önceden buna benzer tariflerim olmuştu kanalımda. İzlemek isterseniz ben açıklama kısmında linkini bırakacağım. Çok kişi izledi ve denedi. Büyük beğeni aldı. Eminim sizler de çok beğeneceksiniz. Bu arada benim düdüklü tencere fobim var. Her şeyi ben bu yöntemle yapıyorum. Gerçekten de çok güzel oluyor arkadaşlar. Denemenizi tavsiye ediyorum. Kesinlikle pişman olmayacaksınız. Biber salçası, domates salçası ve limon da ilavesi yaptıktan sonra yine tavuğa yedireceğim. Artık soslama işlemlerimiz sona ermiştir. Şimdi hemen tencereye alacağım. Buraya kadar gelen sevgili izleyicilerinden ben yine her zaman olduğu gibi bir emoji rica ediyorum. Bu bir çiçek olabilir, bir böcek olabilir ya da herhangi bir mesaj olabilir. Hiç fark etmez. Konuyla ilgili de bilginiz veya tecrübeniz de varsa bizlerle paylaşırsanız çok mutlu olurum. Sizin bu mesajlarınız hem bana çok moral oluyor hem de kanalımın büyümesinde büyük katkı sağlamış oluyorsunuz. Tekrardan hepinize teker teker teşekkür ediyorum. Pişireceğim tencerenin altına kalın kalın soğan doğradım arkadaşlar. Bir tane veya 1,5 soğan kullanabilirsiniz. Tavuğu bu şekilde yerleştirdim. Göğüs kısmı altta kalacak. Üstüne ben patates doğradım. Patatesler dağılmayacak. O yüzden istiyorsanız siz de benim gibi patates kalın bir şekilde dilimleyip üstüne ilave edebilirsiniz. Tencerenin kapağını sıvamak için şimdi hamur hazırlıyorum. Bunu göz kararı 5 saniyenin içerisinde hazırlayacaksınız. Ortalama 3 yemek kaşığı un ve 3-4 yemek kaşığı da su ilavesi yaptım. Yoğurmanıza gerek yok arkadaşlar. Birbirine karıştırmanız yeterlidir. Bununla ben şimdi hamurun kapağını sıvayacağım. Eğer evinizde ekşi mayanız varsa ben aslında ekşi maya kullanacaktım. Eğer ekşi mayanız varsa fazla gelen ekşi mayalarınızı da değerlendirebilirsiniz bu yöntemle. Bakın böyle saniyeler içerisinde hazırladım. Yoğurmanıza hiç gerek yoktur. Sadece toplamda 1 yemek kaşığı tereyağı ilavesi yaptım ve tencerenin ağzını kapattım. Hiç su ilavesi yapmıyorum arkadaşlar. Tencerenin kapağı mutlaka kuru olması gerekiyor. Aksi takdirde hamurun yapışması biraz zor olabilir. Bu şekilde sadece 30-40 saniyemi aldı. Bu şekilde tencerenin bütün her tarafını sıvıyorum. Bazen havalanması için küçük delikler oluyor biliyorsunuz kapaklarda. Eğer kapakta böyle bir yer olmuş olsaydı orayı da yine hamurla kapatacaktım. Saniyeler içerisinde sıvama işlemi sona erdi. Kalan hamurda üstünü kapatın kurumasın. Olur da pişme esnasında bir yerde sızma olursa bir çay kaşığının ucuna biraz hamur alıp orayı sıvarsınız. Sakın bu işlemi elinizde yapmayın. Aksi takdirde eliniz yanabilir arkadaşlar.
çay kaşığına birazcık hamur alın ve sıvama yapın. Artık bütün işlemler sona erdi. Şimdi tencereyi hemen ocağa alacağım. Arkadaşlar, ocağın en büyük gözünde, en kısık ateşte, yani hiçbir şekilde tencereyi ocağa aldığınız zaman ayarını orta ayara falan getirmeyin. Sadece kısık ateşte olması gerekiyor. Kısık ateşe alın ve tencereyi ocağa koyun. Toplamda 2 saat boyunca pişecektir. Bakın şu anda 2 saat geçmiş hali. Şu ana kadar hiçbir zaman benim hamurlarımda patlama çatlama olmadı. Şimdi çok yapıyorum. Sürekli ben bu yöntemle yapıyorum. Benim fobim var. Düdük tencere kullanamıyorum. Bakın hiçbir yerde patlama çatlama yok. 2 saat boyunca yemek pişti. Hep kısık ateşte. Tencereyi artık ocaktan indirdim. Soğuk su döktüm. Her tarafını dökmenize gerek yok arkadaşlar. Yarısına kadar dökmeniz yeterlidir. Muhteşem bir şekilde pişmiş. Bakın gördüğünüz tencerede de su var. Onunla pilav veya çorbada değerlendirebilirsiniz. Ben hemen tencerenin dibinde göstermek istiyorum. Bakın hiçbir şekilde yanan yok. Bu soğanlar da tavuğu korudu ve yanmasını engelledi. Kalan suyu da ayırdım. Şimdi çorba yapıyorum. Orada değerlendireceğim. Evet, görmüş olduğunuz gibi hem nar gibi kızardı hem de lokum gibi pişti. Biraz sonra da detaylı bir şekilde göstereceğim. Gerçekten de şahane oluyor arkadaşlar. Denediğiniz zaman zaten ne demek istediğimi anlayacaksınız. Bu arada şu uyarıyı da hemen yapayım arkadaşlar. Tencereyi hemen yıkayın. Yoksa hamurlar çok kuruyacaktır ve temizlemek zor olacaktır. Ya da hemen soğuk suya ıslayın. Müsait olduğunuz zamanda da yıkayabilirsiniz. Aksi halde gerçekten de işiniz zor olabilir. Bu görüntünün üstüne çok fazla söylenecek bir söz yok. Sosu çok lezzetli. İçindeki acılık oranı, baharatlar çok lezzetli. Limon mutlaka kullanın. Tencereye mutlaka tereyağı 1 yemek kaşığı ilavesi yapın. Böyle sonuç elde edeceksiniz. Eminim asla vazgeçemeyeceksiniz. İsterseniz birazcık da fırınlayabilirsiniz. Bence gerek yok ama onu da ikinci defa yaptığınız zaman deneyebilirsiniz. Bugünlük de benden bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Yarın yeni videomda tekrar görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın.